kanalımdan herkese merhaba. 2022 yılına gireli birkaç gün oldu. Bu vesileyle yeni yılınızı canı gönülden kutlarım. 2022 yılında inşallah her şey gönlünüze göre olur ve bütün hayalleriniz gerçekleşir. Bildiğiniz gibi kanalımda motosiklet gezilerim ve nargile üzerine videolarım var. Bazı gezdiğim yerleri de paylaşıyorum. Karışık, yani hobilerim üzerine videolarımı paylaşıyorum. Ve motosiklet sevenler motosiklet videolarımı, nargile sevenler nargile videolarımı seviyorlar. Umarım bu karışıklıktan rahatsız olmuyorlardır. Çünkü çok aslında birbirine tezat oluşturan videolar ama benim hayatımda böyle. Siz de benim hayatıma dahil oluyorsunuz bu vesileyle. Bunun için sizlere teşekkür ederim önce. Bugün farklı bir videoda, hatta farklı değil ama bir tanıtım videosu olacak. Tanıtımdan da çok aslında bir deneyim videosu olacak. Ürünlerini zevkle kullandığım Kefo Nargile firması yeni çıkardıkları Kefo Viladya isimli nargile takımını test amaçlı, denemem amacıyla bana gönderdiler. Bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Deneyeceğim. Şimdi biraz sonra kutu açılımını yapacağım. Nargile'de deneyeceğim tütünde daha önce kullandığım bir tütün ki haksızlık yapmış olmayayım. İçme hakkında kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Bunun için de bildiğim bir tütünü kullanmak istiyorum ki, daha önce denemiş olduğum bir tütünü kullanmak istiyorum ki yanlış bir kanıya varmayayım. Belki şimdi içeceğim tütün beğenmediğim bir tütün olacak ve hiç günahı olmayan nargile setup'ına, nargile takımını yanlış tanıtabilirim, yanlış şeyler söyleyebilirim. Emin olun tamamen tarafsızca deneyeceğim, tamamen tarafsızca size yansıtmaya çalışacağım. Hadi şimdi kutuyu açalım. Sonra ardından da güzel bir nargile keyfiyle videomuz devam etsin. Kutusu bu. Gördüğünüz gibi altın, gümüş, bronz ve roz renkleri var. Bana yolladıkları altın. Emin olun ben de çok merak ediyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Şimdi kutuyu açıyoruz. Kutusu bu. İçinden bir çanta çıktı. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yılan derisi gibi ve kalitesini hissettiren bir çanta ve bu çantalar diğer kullandığım bir nargile takımda da var. Çok faydalı oluyorlar. Şimdi buradan sırayla açıyorum. Sanki direkt kurulu nargile öyle görünüyor. İçinden bir tane nargile maşası, nargile hortumu. Bağlantılarını bilmiyorum şimdi. Onları da göreceğim içinden çıktığı zaman. Ama gayet yeterli. Nargileyi en son çıkarmak istiyorum. İçinden bir tane lüle. Kefo Salvador nargile lülesi kutusu. Çok güzel. Gerçekten güzel. Zaten ben Kefo'nun diğer lülesini de kullanmıştım. Tamamen böyle seramik kaplama. Kesinlikle koku tutmuyor. Bu da onun gibi bir şey. Kullandığım zaman anlayacağım. Tabii diplerinde mutlaka conta kullanılması gerekiyor. Benim diğer lülelerimde de var böyle. Şu an altı biraz geniş. O sebeple ama bunun altındaki contayı koymuşlar. Evet arkadaşlar, conta içinde çıkmadı sandım ama contası var. Şimdi lülenin üstüne biraz sonra lüleyi oturtacağım. Ama şimdilik şöyle dursun. Yani çok güzel görünüyor. Sanıyorum yalnız bu alüminyum olabilir. Özelliklerini tam bilmiyorum. Biraz sonra yazarak da koyacağım yan tarafa. Alüminyum olabilir. Ancak görünüş diyor ki yani benimle çok zevkli nargile içilir diyor. Üzerine Kefo armasını bunda yok. Göremedim. Bunda yok arması. Şöyle takacaksınız ki ben hemen takayım. Çok güzel oturdu.
Gayet güzel oldu. Son olarak kutuyu aşağı koyuyorum ki nargile takımının güzelliği görünsün. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten bunu şimdi içini biraz sonra tam açacağım. Etraflıca bakacağım ancak görünüş güzel görünüyor. Şunu çıkaralım. Bu bütün. Bu bundan ayrılmıyor yani üzerine geçme değil. Tamamen bütün olarak geliyor. Yine ismini ve armasını koymuş Kefo. Viladya. Bu Viladya'nın bir anlamı var ama bence bu bir şey ifade etmiyor. Önemli olan güzel bir isim. Ya bunun hani başka dillerden çevrilmiş olması ya da sizin öyle düşünmenizin bir anlamı yok. Siz bunu Kefo Viladya olarak düşünün ve ona göre alın, ona göre kullanın. Gerçekten de ben tepsisini de çok beğendim. Bir kere çok ağır değil. Bunların hepsini yanına teknik olarak değerlerini bilmiyorum. Biraz sonra yazacağım. Çok ağır değil. Her yere götürülebilecek gibi takım. Şimdi bu çantanın içine bütün koyuyorsunuz, bütün çıkarıyorsunuz. Parçalara ayırmadığınız için. O da bir avantaj. Alüminyum olması bazı yerlerin avantaj. Ancak alt tarafının çelik olduğunu düşünüyorum. Ki öyle okumuştum. Ya, az çok okudum tabii yani. Şimdi bunlar hakkında bazı fikirlerim var. Uzun uzun böyle Kefo kendi sitesinde bunları açıklamış. Şişe contası, led contası, bununla ilgili hortum. Mesela çelik ser borusuyla çelik difrizör var. Ser borusu çelikmiş. İkisi de çelik. Çıkması nasıl buradan? Böyle çekerek çıkarayım. Tam bilmiyorum. Size yanlış da yapmayayım. Şöyle. Evet, böyle düz çekiyorsunuz. Burada böyle bir çıkarttığınız zaman içinden burası lastik contası var. İçine oturuyor. Çevirerek girmiyorsunuz. Belki bu bazen daha avantaj olabilir. Şöyle. Yani bir kere çok güzel görünüyor. Yani görünüş gerçekten güzel. Bayağı söktüm ama 8 tane 5 delik. Evet, 5 tane delik var. İçinde de 5 tane cam bilyesi var. Hava tahliye yerleri. Şöyle hepsini yerine koyayım da sonra da kapatacağım. Daha kullanmadan kaybetmek istemiyorum çünkü şeffaf. Kaybolursa gerçekten bulması zor. Bu dezavantaj olabilir. Açmayın. Şöyle bir şey. Benim gibi takıntılıysanız ben her seferinde nargilelerimi baştan aşağı yıkıyorum olduğu gibi. O bir dezavantaj olabilir. Bunları çıkarmaya dikkat etmek lazım. O kadar şeffaflar ki şöyle göstereyim, görebilir misiniz bilmiyorum. O kadar şeffaflar ki yani bunu görmenize, kaybederseniz, düşürürseniz bulmanıza imkan yok. O yüzden de kapadım. Borusunu şöyle sökmeden yıkayacağız. 5 delik var. Şöyle sökmeden yıkayacağız. Ve tekrar yerine koyacağız. Sökerseniz bulmanız çok zor. Bu bana da tecrübe oluyor. Size tecrübe olsun. Neredeyse tamamen parçaladım. Şöyle yapabilirsiniz. Yıkarken şurasını çıkartırsınız. Şu bölüm dağıttım ya her yere. Ama teferruatlı size bilgi vermek istiyorum bu konuda. Bir kere şu bölüm çelik. Burası 1, 2, 3, 4 çok işe yarayan bir difrizör. Ben daha önce bunu plastik ilk nargilemde çok ses geliyordu. Plastik bir aparatla çözdüm işi. Ancak bu gördüğünüz aparat
Her zaman söylediğim gibi ben sadece amatör bir içiciyim arkadaşlar. Hiçbir zaman sizlere öğretmek, bilgi vermek haddime değil. Sadece deneyerek deneyimlerimi size aktarıyorum. Yoksa bu işin kitabını yazmış bir sürü arkadaşım var. Gayet güzel, çelik, kaliteli. Emin olun çok heyecanlanıyorum bununla güzel bir nargile içmek için. Bildiğiniz tüfek gibi dağıttık. Erkekler için söylüyorum. Askerde biliyorsunuz tüfeğe dağıtardık, sonra toplardık. Şimdi tamamen dağıttık. Şimdi tekrar toplayayım. Ha bu arada bir önce söylemedim. Conta hafif. Çünkü bunlar alüminyum. Ama conta koymuşlar. Conta takımım var. Bazı lülelerde olmuyor bu. Ama sağ olsunlar düşünmüşler ve bunun contası. Evet, sıktığınız zaman oynamıyor. Ama benim size tavsiyem bu tip lülelerde içi biraz daha geniş oluyor. Ek bir conta daha kullanmanız. Çünkü bunun üzerine duruyor ama en ufak bir küçük bir şeyde şöyle yaptığınız zaman üzerinde oynama yapabiliyor. Ha, çok bir sorun değil. Ne kadar yapabilir ki? Üzerine kolayca girer ama hava kaçırmayacak gibi zaten. Böyle biraz bastırdığınız zaman çok güzel oturdu. Hiç sorun yok. Şuradan da görebiliyorsunuz sanıyorum. Ama çok böyle bir sıkıntı yaşarsanız ek bir conta koyabilirsiniz. Ama çıkarması bile zor. Güzel. Ve bunu koydum ve şimdi şişe. Küçük bir şişesi var. Biliyorsunuz demeyeyim, belki çoğu arkadaşım bilmiyordur. Küçük bir seyahat nargile takımım var. Gayet pratik. Hatta çoğu zaman onunla yapıyorum. Çünkü yer kaplamıyor, taşıması kolay. Genel anlamıyla kolay. İşte bu şişede bana öyle geldi, kolay. Benim kötü bir şeyim var, ayarlayamıyorum yerini. Ama şunu biliyorum, suyu çok hafif bunun üzerine çıkaracağım. Eğer öyle yapmazsam ben rahatsız oluyorum. Çekme güçleniyor, tütünün dumanı. O yüzden böyle çok hafif üstüne bırakıyorum. Hatta şu çizgi bana göre, şöyle bir çizgi var ya, takım çizgisi. Çizgi olabilir. Şimdi şişe var. Marpuç başlığı, lüle giriş aparatı, tahliye aparatı, şişe contası, lüle contası, şişe contası şu, lüle contası bu. Şişenin içindekiler, şimdi ben bunları kutu içeriğini size okuyorum arkadaşlar. 2 astarlı suni deri boru şeklindeki taşıma çantası, gerçekten bir önce gösterdiğim gibi çok pratik. Şişesi, takım renkli uyumlu tonlarda marpuç başlığı, lüle girişleri, işte şunlar hepsi. Şişe contası, lüle contası, gıda ile uyumlu hortum. Bu gıda ile ne demek anlayamadım ama ser borusu, çelik difrizör, marpuç yayı, tepsi, kefo maşa. Bunlar zaten içinde. Benim nargile takımı hakkındaki ilk görüşüm gayet işinizi görebilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hani tarafsız konuşuyorum, emin olun. Bu benim 3 tane kendime ait takımım var. İlk takımım oldukça ucuz bir takım ama ondan da çok zevk alarak içiyorum. Hani şöyle bir şey var. Yanınızda taşıyabileceğiniz, pratik, istediğiniz yere götürebileceğiniz. İçme hakkında bir fikrim yok. Onu içmeden söyleyemem. Bildiğim bir tütünü kullanacağım söylemiştim. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra size takımın asıl hissiyatını söylemek istiyorum. Ama görünüş olarak ben çok beğendim. Bir kere albenisi var. Şimdi takımı toplayalım tekrar. Çok güzel oturdu bu da. Gördünüz mü aklı? Ser borusu yok içinde. Herhalde havadan çekeceğiz. Oluyor öyle, kusura bakmayın. Ama şunu açmamanızı tavsiye ederim. Camları açarsanız bulamazsınız. Ha, bu da buradan çıkıyor. Şu conta da buradan çıkıyor. İyice yerine oturtun.
Ben şimdi bir toplayayım bunu. Direkt oturtuyorsunuz. Çevirmenize gerek yok. Şöyle göstereyim. Direkt oturtuyorsunuz. Ondan sonra tepsisini takalım. Ben hiçbir hata görmedim. Hiçbir yanlış görmedim. Tepsi de gayet güzel oturdu. Lülesi üzerine. O da oturdu. Evet. Nargilemiz içime hazır. Şunu da koyayım. Şunu geriye çekeyim. Evet. Tek şeyi söyleyebileceğim. Hortum çabuk böyle ufak tefek yamuluyor. Ama şöyle genişler içersiniz. Biraz da kenara koyup piştiğiniz için sorun olmaz. Bir o bana birazcık çok böyle hani kolay yamulan bir hortum geldi ama onun dışındakilere ben emin ol görüntü olarak o da çok böyle hani maliyetli bir şey değil zaten hortum. Ama görüntü olarak çok hoşuma gitti. Yani bunu da takıyorum şuraya. Şöyle her şeyi koyalım. Ve maşallah burada daha ne olsun arkadaşlar ya. Tabii yine görüntü olarak söylüyorum. Görünüş olarak çok güzel ama içtikten sonra size asıl son fikrimi söyleyeceğim bununla ilgili. Yaklaşık şu anda 2022 itibariyle, 2022'nin Ocak ayı itibariyle 665 lira ilk fiyatı 798 lira olarak çıkıyor. İndirimiyle beraber şu andaki fiyatı 665 lira. Tabi biliyorsunuz bizim ülkemizde bir enflasyon sorunu var ve birkaç gün sonra değişebilir, birkaç ay sonra değişebilir. Her şeye zam geliyor. Bu çok artık anormal değil. Emin olun tarafsız fikirlerimi söyleyeceğim. Hiç kimseyi etkilemek istemiyorum böyle. Ne firmaya zarar vermek isterim ne de alan kişiye zarar vermek isterim. Firma da zaten bunu istedi benden. Dedi ki ne hissediyorsanız ona göre fikirlerinizi verin diye söyledi. Ve ben de öyle fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi birazdan büyük ihtimal JBR'ın bir tütünüyle beraber hep beraber bir nargile içeceğiz inşallah. Biraz önce kurumunu gerçekleştirdiğim Kefo'nun Viladya nargile takımı hakkında daha sağlıklı bilgi verebilmek için daha önce denemiş olduğum JBR'ın Inferno Night tütününü şimdi bu setup'a uygulayacağım. Şimdiliği hazırlayacağım. Ondan sonra da kömür yaktıktan sonra da içime geçeriz. Hadi başlayayım şimdi hazırlamaya. Yaklaşık 10-15 dakika sürecek hepsi toplam. Buradaki işim bitti. Şimdi artık bunu hazırlayıp son haline getirip balkondaki keyif yerime geçeceğim. Orası hazır beni bekliyor. Hadi oraya gidelim. Her şey hazır, kahvem hazır, her şeyim hazır, meyve suyum yanımda ve şimdi Kefo'nun Viladya takımını ilk defa deneyeceğim setup'ında JBR'ın Inferno Night eşliğinde. Bakalım. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama hafif,
kullanışlı, rahat, içimi çok kolay. Yani beni hiç yormadı. Hava tahliyesi çok kolay. Suyu birazcık o orta çizginin üzerine tutabilirsiniz eğer. Ya benim için çizgi o. Yani şurada bir çizgi var ya, görüyor musunuz? Şu bir bombesi var bunun böyle. Çok güzel bir bombesi var hafif. Küçük ama çok büyük iş görüyor. Bunun üzerine ben biraz çıktım. Benim beklediğimden çok daha iyi çıktı. Tek zorlandığım taraf şuydu. Şuradaki contayı çıkartırken, su ayarlaması yaparken, çıkartırken biraz zorlanıyorum şurasını yaparken. Ama onun dışında hiçbir eksiği yok. Çok pratik, çok güzel. Dumanı görüyor musunuz? İki taraftan açtım ki camları biraz içerisi böyle havalansın diye, yoksa içeride acayip bir duman sirkülasyonu oluştu içeride, böyle öteveri değil yani, bayağı bir sis var gibi içeride. Havalansın diye bu camları açtım. Size görüyorsunuz, ne anlatayım, ne söyleyeyim. Hani varsa bir şeyi ben bulamadım. Ortalığı duman sarıyor. Bildiğiniz gibi değil. Yani iki taraf açık. Cereyan yapsın diye camları açtım. Yine de öteveri duman yok. Gerçekten eğer bol duman istiyorsanız buyurun size nargile takımı. Ben şuna inanırım. Önce bu nargileye birinci etken düşündüğüm, hatta tütünden daha çok birinci etken diye düşündüğüm lüle, yani lüle de beklediğimden çok iyi çıktı. Aldığım keyfi size anlatamam arkadaşlar. Bunu böyle, ben biliyorsunuz diğer videolarımda da hiç böyle hani iyiyse iyi, kötüse kötü. Bunun için de aynısını söyleyeceğim. İyiyse iyi, kötüse kötü. Şu bölüm hariç, o da işte hani çok küçük bir güç harcıyorsunuz. Onun dışında en ufak söyleyebilecek bir şeyim yok. Parasını öteberi hak eder. Ve çantasıyla beraber istediğiniz yere götürebileceğiniz bir takım. ...8 gibi içmeye başladım. Şu anda 8:20 geçiyor. Benim için nargile süresi 1 saat. JBR'ın her zaman dediğim gibi benim için farklı bir yeri var. O buz tadını JBR nasıl veriyor? Şimdi işte JBR'ın Inferno Night'ı daha önce denemiştim. Tekrar söylüyorum. Görüntüsüyle, işleviyle muhteşem bir setup gerçekten. Sadece içiyorum ve keyfine varıyorum. Her takımın kendine göre özelliği var, güzelliği var. Şimdi hiçbiri benim için, hani diğer bütün takımlarımı zevkle kullanıyorum, zevkle içiyorum.
Eğer ihtiyacınız varsa tavsiye edebileceğim bir takım, deneyerek yaşadım. Eğer böyle hani bir sıkıntı yaşasam nefes alırken ya da tahliyesinde bir sıkıntı yaşasam, şöyle göstererek size tekrar bir göstereyim. Hani anlatamıyorum işte, buyurun. Eğer benim yaptığımdan diyeceğim ama ben bunu her zaman yapıyorum. Böyle dumanı uzun zamandan beri almadım. Şimdi yukarıdan aşağı bir kere daha inceleyeyim. Lüle bir kere bu takıma çok uymuş. Sanıyorum bunun için yapılmış bir lüle. Çünkü contası üzerindeydi. Tepsisi yeterli büyüklükte. Hortumu beklediğimden çok daha iyi, çok daha işlevli. Hani ilk etapta biraz böyle şey gibi geldi ama basit gibi kesinlikle değil. Sanki bunun için yapılmış. Hani gayet uyumlu. Şişe küçük ama çok iyi, çok işlevli. Suyu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok doldurduğum zaman çekerken zorluk çekiyorum. Fark ettim ki ben o çekme işi koronadan değil, çok su doldurduğum için. Bunu da şimdi gördüm. Sağ olsunlar, denemem için göndermişler. Ben de denedim ve benim 10 üzerinden, sadece şurada biraz zorlandığım için konuşuyorum, 9,5 vereyim. Eğer almak istiyorsanız alın, pişman olmazsınız. Benim uzun süre kullanabileceğim bir takım. Her yerde kullanabileceğim bir takım. Cam küreler bu kadar işlevli olacağını da düşünmedim aslında. Hani tıkar mı diye düşündüm. Bu hava çıkışını rahat verebilir mi? Duman tahliyesini rahat verebilir mi? Ama kullandığın zaman, diğer nargilelerimi şöyle aldım. Aldım, kullanayım diye. Bunu denediğim için, test ettiğim için ekstra ince düşünüyorum bunun için. Hani kimseye bir yanlış olmasın, kimseyi yanlış yönlendirmeyeyim. Alan kişi için de, alabilecek kişi için de gerçekten uzun süre kullanabileceği takım diye düşünüyorum. Negatif baktığım zaman bir şey bulamadım. Yani düşünüyorum bu takımla ilgili ne yanlış olabilir? Gerçekten bulamadım. Her zaman söylüyorum, bir kafama takılan, şunu çıkartırken zorunlu takı çıkartıyorum sadece. O kadar. Onun dışında başka hiçbir şey yok şu bölüm. Bu işin profesyonelleri var. Çok daha iyi becerebilirler, çok daha iyi yorumlar yapabilirler, çok daha iyi yönlendirebilirler, çok daha iyi test edebilirler. Bir amatör içici olarak çok keyifli içebileceğim bir takım. Şu gördüğünüz çantada, şurada. Üzerine koskocaman da Kefo yazısını koymuşlar. Markalarına güveniyorlar. Son olarak şunu söyleyebilirim. Kefo Vladya gayet tavsiye edebileceğim, denediğim için değil, gerçekten tavsiye edebileceğim bir nargile takımı. İlk aldığım nargile takımı iş görüyor ama tavsiye etmezdim. Belki ilk videolarımda vardır. Daha sonra aldığım iki tanesi, ikisi de çok güzeller. Zaten kullanıyorum.
Kefo da onlara dahil olacak bir takım. Yanınızda her zaman taşıyabileceğiniz, çantasıyla çok pratik bir takım, kullanışlı bir takım. Uzun süre kullanabileceğiniz bir takım. Takması, sökmesi çok kolay. Çok farklı olarak cam küreleri var. 5 tane hava tahliyesi var. Çok fazla duman ve belli süre sonra yanık duman alıyorsunuz. O yüzden tavsiyem 1 saat 10 dakikayı geçirmeyin, 1 saat 15 dakikayı, ama son olarak size bir duman tahliyesini gösterip bu videomu sonlandıracağım. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenirseniz, umarım abone olursunuz. Hem nargile videolarım için, nargileyi sevenler nargile videolarım için, motosiklet gezilerimi takip edenler motosiklet videolarım için umarım abone olur kanalıma. Dumanın arkasından kameraya bakıyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de beğenmeyi. Bugün nargile içtiğimin ertesi günündeyim. Ben mutlaka her içkimden sonra nargileyi mutlaka yıkıyorum. Eğer benim gibi takıntısı olan biriyseniz eğer, yıkayacağınız nargilelere dikkat etmeniz gerekiyor. Dün akşam denemesini yaptığım Kefo Vladya isimli nargile takımımı da yıkadım dün akşam. İçimden belli süre sonra, o soğuk sıcak hale yıkamıyorum ama soğuttuktan sonra mutlaka yıkıyorum. Sizden dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Özellikle ilk dikkat etmeniz gereken sıcak suyla yıkanması gerekiyor. Şu conta bu bölüme geçtiği için eğer bunu yıkarken sıcak suyla yıkarsanız bozulabilir. O yüzden böyle çıkartarak dikkatli bir şekilde yıkarsanız defalarca kullanabilirsiniz. Yani çıkarmayabilirsiniz. Ben çıkardım, denedim dün akşam hepsini tam teferruatlı olsun diye öyle yıkadım. Çıkarmayabilirsiniz. Çıkarmadan da şu haliyle yıkayabilirsiniz. Uzun süre kullanabilirsiniz. Kesinlikle görüntüsü çok güzel. Bu görüntüyü bozmamak için dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hepsi böyle gayet güzel yıkadım. Elde yıkadım hepsini. Tabi ufak tefek kuruma lekeleri kalmış ama eğer böyle elde yıkarsanız uzun süre kullanabilirsiniz rengini muhafaza ederek. Ben tamamen hepsini sökerek yıkadım. Contası da üzerinde. Gördüğünüz gibi. Sonuç olarak söyleyebileceğim, fiyat performans açısından 10 üzerinden 10 veririm. Gayet kullanışlı, pratik, hafif, içimi kolay, adamı yormayan bir takım. Ben zevkle içmeye devam edeceğim. Diğer videolarımda da görebilirsiniz. 4 takım oldu, sırayla dönüşümlü hepsini yapacağım. Bazen eğer olursa uğraşmak nasıl yapabilirim bilmiyorum. 2 tane nargile takımını yan yana koyup karşılaştırmasını da yapabilirim. Zaman içinde olacak inşallah. Şimdilik videomdan bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. O güne kadar ve ondan sonra kendinize çok iyi bakın. Sizler her bir birey olarak her şeyin en iyisine layıksınız ve yarın unutmayın ki bundan sonraki hayatınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.